Nişan, nikah, davetiye, gelinlik, gelin çiçeği, nedimeler. Durun, damadın sadıcını unuttuk. Bir de alyanslar var tabii. İçine isim ve tarih yazılması şart. Türklerde bu zincire eklenen bambaşka şeyler de var. Ama genel olarak dünyanın her tarafında neredeyse aynı şekilde yapılan bu düğün gelenekleri nereden geliyor? Evliliğin işareti olan alyans takmanın ta eski Mısırlılara kadar uzanan bir geçmişi var. Eski Mısır'da dairenin sonsuzluğun işareti olduğuna inanılıyordu. Evlenmek, sonsuz yaşamı birlikte geçirmekti. Bu halka şeklindeki alyanslar evlilikteki sonsuz sevgi, sadakat ve bağlılığı temsil ediyordu. Saz örgülerden yapılmış yüzükler doğrudan kalbe giden bir damar olduğu varsayılan sol yüzük parmağına takılıyordu. Daha sonra Vena Amoris olarak adlandırılan bu sol ele alyans takma adeti günümüze kadar ulaştı. Antik Romalıların Mısır'ı M.Ö. 30 yılında işgali ile alyans kıtı değiştirdi. Romalılar geline para veya değerli eşya vermek yerine yüzük kullanmaya başlayınca alyanslar düğün törenlerinin bir parçası olmaya devam etti. Oradan tüm Avrupa'ya yayılan evlilikte alyans kullanımı dünya çapında en yaygın evlilik işareti olarak birinciliğini koruyor. Bir de tek taş pırlantalar var. Her ne kadar son dönemlerde popüler olmuş gibi görünse de ilk kez 1477'de Avusturya Arşidükü Maximilian tarafından nişan yüzüğü olarak verilmesiyle ortaya çıktı. Şu an dünyadaki gelinlerin %80'i pırlanta olmadan evlilik teklifini pek geçerli görmüyor. Peki düğünde gelinin buketini atması normal mi sizce? Aslında o da gelini korumak için çıkan adetlerden birisi. Ortaçağ Avrupa'sında bekar kadınların gelini kovalaması ve elbisesinden parçalar koparması yaygın bir uygulamaydı. İyi şans ve çok çocuk getireceğine inanılıyordu. Bu dönemde gelinin bu özel elbiseyi ikinci kez giymek gibi bir beklentisi de yoktu. O yüzden bu uygulama çok da sorun teşkil etmiyordu o dönemlerde. Yıllar geçtikçe gelinlik yapımında kullanılan malzeme ve işçilik daha da pahalı hale gelmeye başladı. Gelinlik de bir düğünün olmazsa olmazıydı. Dikkat dağıtmak ve konukların gelinlikten parçalar koparmasını önlemek için birisi de buket olan objeler fırlatılmaya başlandı. Buket, gelinin tüm düğün boyunca taşımak istemeyeceği ucuz bir şey olduğu için zamanla yaygınlaştı, iyi şans ve çocuk için atılmaya devam edildi. Şu an o buketi kapmak için bir yerlerde amansız mücadeleler veriliyor. Bu gelinlikten parça koparmanın bir başka versiyonu da Türkiye'de yaşanıyor. Yeni nişanlı çiftin yüzüklerinin birbirine bağlandığı kırmızı kurdelaları küçük küçük kesip bekar kızlara yedirmek gibi garip bir uygulama var. Benzer şekilde iyi şans ve bereket getireceğine inanılıyor. Damada neden sadıç olarak biri atanıyor ve emir eri gibi o gün her şey ondan bekleniyor peki? Günümüz sadıçları yine iyisiniz. Eski zamanlarda bir sadıç olsaydınız muhtemelen bir kılıç dövüşüne katılmak zorunda kalabilirdiniz. Antik Roma'da sadıçların görevleri gayet basitti. Damadın yakın arkadaşı evlilik töreni boyunca ona yardım ederdi. Temel görevi ise düğünde şahitlik etmek ve evlilik sözleşmesini onaylamaktı. Ama Ortaçağ Avrupa'sında bu görevler farklılaşmaya başladı. O dönemde erkekler evlilik aile tarafından onaylanmadığında ya da istedikleri birini kaçırarak evlenme yoluna başvurabiliyorlardı. Herhangi birisinin gelini geri almasını engellemek için damat ve ekibi her türlü saldırıya karşı hazırdı. Gerekirse savaşılabilirdi de. Sadıç, gelin geri kaçmaya veya ailesi tarafından zorla götürülmek istendiğinde damadın yedeği olarak hareket ederdi. Sadıçlar kılıç kullanmasını ve savaşmasını iyi bilenler arasından seçilir, düğün boyunca damadın silahlı muhafızı olarak görev yapardı. Şimdiki sadıçlık zor diyorsanız bir daha düşünün. Gelin hanımın nedimelerinin de benzer görevleri vardı aslında. Tarihçilere göre tüm nedimelerin aynı renk giyerek gelini güvende tutma geleneği Antik Roma ve eski Çin geleneklerine kadar gidiyor. Bu zamanlarda gelinin damadın kasabasına ulaşmak için yol kat etmesi gerekebiliyordu. Bu da onu haydutlar ve rakip talipler için kolay hedef haline getiriyordu. Aynı şekilde giyinmiş birkaç kız arasından gelini ayırt edip kaçırmak zorlaşıyordu. Romalılarda ise durum biraz farklı işliyordu. Bir düğünün geçerli sayılması için törene hepsi aynı renklerde giyinmiş,
10 tanığın katılmasını yasal bir zorunluluk olarak görüyordu. Benzer şekilde giyinmiş bu kişiler kötü ruhları şaşırtarak damat ve gelini bu ruhlardan koruyorlardı. Bazı uygulamalar azalsa da Victoria dönemine kadar geldi bu gelenek. Ama en büyük patlaması da bu dönemde oldu. Kraliçe Victoria beyaz saten gelinliğine uygun olsun diye 12 nedimesine de beyaz elbiseler giydirdi. Hem beyaz gelinlik hem de aynı giyinen nedimeler dış güç İngiltere kaynaklı. Kraliçe Victoria dönemine kadar gelinlik öyle çok önemli bir kıyafet değildi. Kadınlar daha sonra da kullanabilecekleri parlak ve renkli kıyafetler giyiyorlardı. 1841 yılında 20 yaşında olan kraliçe, gelinliğinin narin dantellerini vurgulamak için beyaz saten kumaşı tercih etti. Ama tabii beyaz sadece Victoria'ya özgü değildi. Bazı kadınlar düğünlerinde beyaz kıyafetler tercih etmişlerdi daha önceleri. Çünkü beyaz kıyafet zenginlik göstergesiydi. Kumaşı beyazlatmak çok zordu ve bunu yapabilen ve elbiseyi beyaz olarak koruyabilenler sadece zenginlerdi. Victoria bize bir trend daha hediye etti. Nedimeler dışında düğünde kimsenin beyaz giymemesini emretti. Yani öyle söylenildiği gibi beyaz gelinlik saflığı simgeliyor inanışı bir uydurmaca sadece. Düğünlerle ilgili birçok gelenek bizi bir şekilde Antik Roma'ya bağlıyor. Duvağın kökenleri farklı olsa da Antik Roma'da gelinin mutluluğunu çalmak isteyen kötü ruhlardan gelini saklamak için tören boyunca gelin parlak turuncu bir örtü ile tepeden tırnağa kapalı tutulurdu. Tören sorunsuz bittiğinde gelin kötü ruhları yenmiş sayılır ve üzerindeki örtü kaldırılırdı. Bu gelenek Orta Çağ'da yaygınlaştı. Artık duvak gelinin iffetini ve saflığını temsil ediyordu. Düğün tarihçisi Susan Wegener'a göre duvak görücü evliliklerinde gelinin yüzünü damattan saklamak için de kullanılmıştı. Evlilik gerçekleşene kadar damat kiminle evlendiğini bilmeyecekti. Ne yazık ki bu durum ülkemizde yakın tarihe kadar devam etti. Bir de pasta hengamesine şahit oluyoruz düğünlerde. Gergin anlardan oluştuğu kadar aptal durumuna da sokabiliyor. Yine antik Roma adetlerine dönüyoruz. Romalılar bir düğün törenini iyi şans ve bereket için gelinin kafasına ufalanacak çörek benzeri bir buğday ve arpa keki ile bitirirlerdi. Yeni evliler birkaç kırıntıyı yer ve bu eylem evli çiftin ilk birleşmesi olarak kabul edilirdi. Konuklar daha sonra kırıntıları toplar ve onlar da onu yerdi. Bu gelenek Romalılar milattan sonra 43'te İngiltere'yi fethettiklerinde oraya kadar gitti. İngilizler bunu bir adım öteye taşıdılar. Yeni çift için tatlı kuleleri yapılmaya başlandı. Üst üste konulmuş kurabiyeler ve kekleri yemeye çalışacak olan evli çift, eğer bunu başarırsa mutlu bir evlilikleri olacağı varsayılırdı. 17. yüzyılda ise şu an bildiğimiz düğün pastaları törenlerin bir parçası olmaya başladı. Evlenen çiftler ilk dansları için seçtikleri şarkıyı yoruma yazsın lütfen. Neler neler dinlediniz acaba karar vermek için? İlk dans için kaynaklar genelde Orta Çağ'a işaret etse de daha eski bir tarihi var. Damadın gelini kaçırdığı ve kutlamalar başlamadan önce karısını ateşin etrafında dans ettirerek arkadaşlarına gösterdiği günlere kadar uzandığı söyleniyor. Yani çok daha eskiye. Ama o kadar eskiye gitmeyelim. 16. yüzyıl Avrupa'sında ilk dansı genellikle en yüksek sosyal statüye sahip kişi ya da kraliyet ailesinden bir kişi varsa onur konuğu olarak o yapardı. Bu diğer konukları dansa davet etmenin bir yoluydu. İlk dans fikri tam da buradan çıkma. Yeni evli çift bu törenin onur konuğu olarak ilk dansı yapan olmalıydı. Kraliçe Victoria'nın düğününden sonra biraz daha gelenek halini alan ilk dans, dünyanın neresinde olursanız olun aynen devam ediyor. Aslında adı dünya olan küçük bir köyde yaşıyormuş hissi veriyor bu gelenekler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.